Katya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz muhteşem güzellikteki bebek elbisesini çalışacağız. Motifli bebek elbisesi, şöyle tüllerden de bir tütü hazırladım. İnanılmaz güzel ve şık oldu arkadaşlar. Şöyle arkasını da hemen göstermek istiyorum. Arkadaşlar videoda ben ilk başta şunları örmüştüm. Daha sonra bunları bıraktım. Şunları ördüm. Birazdan göreceksiniz zaten. İster bu şekilde, bakın şu şekilde kullanabilirsiniz. İsterseniz de şu ikisini yapmazsınız. Şu şekilde kullanırsınız. Hemen şuradan da bahsetmek istiyorum. Buradaki zincirleri ben 3 tane zincir çekip bir trabzan atlayıp ikinciye batmıştım. Daha sonra ben birinci değil, ikinci değil, üçüncü trabzana battım ve çok sık olsun istemedim. Videoda, yani birazdan göreceksiniz, daha sıktı. Ben daha seyrekleştirdim tüllerini. Onu da söylemek istiyorum. Eğer bu şekilde yapmak isterseniz bilginiz olsun. Hemen iplerimden bahsetmek istiyorum. Alize'nin şal ipi, abiye şal ipi arkadaşlar. Bunlar da koton ip. Koton ip ve şal ipi karışık ördüm. Birazdan da göreceksiniz zaten. Hemen tığ numaramdan da bahsetmek istiyorum. 3 milimlik tığ kullandım. Kaç ay arası diye soracak olursanız 3-6 ay arası arkadaşlar. Ama sizler motifleri büyüterek İstediğiniz boyutlarda rahatlıkla yapabilirsiniz. Veya size gösterdiğim tekniklerle başka motiflerle de çalışabilirsiniz. Hemen isterseniz şöyle arkasını da göstererek şöyle minik de bir düğme ekledim. Onu da göstermek istiyorum. İsterseniz hemen bu güzel modelin yapımına geçelim. Geçmeden önce ise minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup abone ol butonunun yanındaki zili aktif hale getirirseniz bundan sonraki ekleyeceğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Bana destek olmak amaçlıysa bu videoyu beğenip altına güzel yorumlarınızı yazarsanız hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videonun birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz diyorum ve hemen bu güzel modelin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle motiften başlıyorum. Şöyle ipimi halka haline getiriyorum. Sihirli halka yapıyoruz. Birleştiği noktadan tutuyorum. Ve halkamın içinden ipimi geçirip bir tane zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Halkamın içine batarak bir tekli trabzan yapıyorum. 2 zincir, bir tekli trabzan. İki zincir, bir tekli trabzan. Bu şekilde tekli trabzanlarımız toplamda 8 tane olacak. Dördüncüyü yapıyorum. 5, aralara 2 zincir, 6, 2 zincir, 7, 2 zincir ve son olarak 8. tekli trabzanımı yaptım. 2 zincir çektim. İlk yaptığım tekli trabzanın şöyle tepe kısmına batırıyorum. Kaydırmayla kapattım. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Sihirli halkamın ipinden tutuyorum. İyice şöyle çekiyorum, ortayı kapatıyorum. Şimdi diğer ipime geçiyorum. Evet, şöyle şal ipimi 2 kat olarak örüyorum. Şöyle 2 kat yaptım şal ipimi. Hemen ipime bir düğüm atıyorum ve hemen motifimin yapraklarını yapıyorum. Herhangi bir 2 zincirlik bölümden batıyorum. Sık iğne ile kapattım. 1, 2 zincir çektim. Tığın başını doluyorum. Şöyle arkadan ilmeğimi de yürüteceğim. Önce bir ilmek,
Sonra 2 ilmek alıyorum. Geri kalanını tığımda bırakıyorum. Tığın başını doladım. İlmek aldım. Önce bir ilmek kapattım. Sonra 2 ilmek kapattım. Ve 3 ilmeği aynı anda kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığın başını doladım. Bakın hep şöyle 2 zincirlik boşluklara yapacağız. Önce 1, sonra 2, geri kalanı tığımda. Tekrar aynı yere batıyorum. Önce 1, sonra 2. 2 tane oldu. Üçüncüyü yapıyorum. Daha sonra tığımdaki önce 3 ilmek kalmıştı. Şimdi hep 4 tane kalacak. 4'ünü birlikte kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Ve tüm boşluklara aynı işlemi yapıyorum. Toplamda 8 tane yaprağımız olması gerekiyor. Pullu bir ip olduğu için bazen takılması normal arkadaşlar, takılıyor maalesef. Evet. Üçüncüyü yapıyorum. Kapattım. Arada 1, 2, 3 zincirim var. Ve yine aynı şekilde devam ediyorum. Toplamda 8 tane yaprağım olacak. Sıramın sonuna geldim. Toplamda 8 tane yaprağım oldu. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve ilk yaptığım yaprağın tepe noktasına battım. Kaydırmayla kapattım. Bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Ve bu sıramı da bu şekilde bitirmiş oldum. Şimdi diğer rengime geçiyorum. Tabii ucunu bulabilirsem. Eylül gene karıştırmış ucunu. Evet. İpimi bir düğüm attım. Herhangi bir boşluktan batıyorum. Sık iğne ile sabitledim. Şöyle aradan artık iplerimi yürüteceğim. Burada 1, 2, 3 zincirim var. Tığın başını 2 kez doluyorum. Battım. 2 ilmek çekerek üçlü trabzan yapıyorum. Bir kez doladım, battım. 2 trabzan yapıyorum. Burada yarım bir köşe yapmış olduk. Tığın başını doladım. Önümdeki boşluğa battım. 3 tane tekli trabzan. 2, 3. Tığın başını bir kez doladım. Önümdeki boşluğa battım. İkili trabzan. 2 kez doladım. Aynı boşluğa battım. 2 ilmek çekerek üçlü trabzan yaptım. Şimdi burada 1, 2, 3 kez doluyorum. Aynı boşluğa batıyorum. 2 ilmek çekerek dörtlü bir trabzan yapıyorum. Arada 2 zincirim var. 1, 2, 3 kez doladım. Aynı boşluğa battım. Dörtlü trabzan. 2 kez doladım. Aynı boşluğa battım. Üçlü trabzan. Bir kez doluyorum. Aynı boşluğa batıyorum. İkili trabzan. Bu şekilde köşemi yapmış oluyorum. Başını doladım. Hemen önümdeki boşluğa 3 tane tekli trabzan. Elimi çok sıkıştırmıyorum. Çok aşırı eliniz sıkıysa 1 numara büyük tığ kullanabilirsiniz. Tekrar aynı şekilde ikili trabzan, üçlü trabzan, dörtlü trabzanımı yapıyorum. Araya 2 zincirimi unutmuyorum ve tekrar dörtlü trabzanla başlıyorum. Üçlü, ikili ve tığın başını dolayarak 3 tane sık iğne ile devam ediyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıramın sonuna gelmek üzereyim. İlk başlangıcımızı yarım köşe ile yapmıştık. Yarım köşeyi tamamlamak için yine aynı köşenin içine ikili trabzanla başladım. Üçlü trabzan,
1, 2, 3, 4'lü trabzanımı yapıyorum. 2 zincir ve ilk çektiğim zincirin tepe noktasına batırıp kaydırmayla kapatıyorum. Bir zincir, ipimi kesiyorum. Motifimi bitirmiş oldum arkadaşlar. Çok şık, çok güzel oldu. Bakar mısınız? Şimdi hemen şöyle 1.75 milimlik tığım var. Hemen onunla şöyle sihirli halkamı kilitleyeceğim. Sökülmemesi için herhangi bir ilmekten batıyorum. Bir sihirli halkama bir düğüm atıyorum. Bu şekilde. Ve sihirli halkamı saklıyorum. Sizler daha ayrıntılı bir şekilde saklarsınız. Evet. Bu şekilde. Diğer ipleri zaten arada yürütmüştük. O yüzden onları saklamama gerek yok. Evet. Şöyle çok temiz görüntülü bir motifimiz olmuş oldu. Şu motifi de ipi de hemen saklamak istiyorum. Bütün motifimizi, yani altı motifi de bu şekilde örüyoruz. Bitiriyoruz. Daha sonra da birleştirmeye geçeceğiz. Evet. Çok ayrıntılı saklamaya çalışıyorum şu anda. Çünkü bunu hediye vermeyi düşünüyorum. Evet. Şöyle ben daha önceden 5 tane örmüştüm ve birleştirmiştim. Şöyle göstermek istiyorum. 6.'yı beraber ördük ve 6.'yı da beraber birleştireceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi henüz buhar tutmadım. Birleştirmeyi yaptıktan sonra buharımı tutmayı düşünüyorum. Evet, şöyle bakıyorum nereden birleştirelim diye. Evet, şöyle hemen şöyle uzunca altta ip bırakarak ipime bir düğüm attım. Çünkü şurada bir bombelenme olduğunda, şöyle şurada bir bombelenme olduğunda geri dönüp tığ ile orayı birleştirebileyim. Böyle ben kendimce uzun bırakıyorum orayı. Bakın hemen şu motifin şöyle 2 tane zincir vardı. İlk zincirine batıyorum. Şöyle yapalım. Şu ipi şöyle şurada tutuyorum ve ilke battım. Hemen bu motifin de şöyle ikincisine batıyorum. Ve bu şekilde kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Çoğu arkadaş zaten kaydırma yöntemini biliyor ama şöyle tam manasıyla yeniden göstermek istedim. Bu şekilde diğer uca gelene kadar bir buradan, bir ilmek buradan alıyorum. Bu ip altta kalıyor arkadaşlar. Üstte kaldığında bu görüntüyü vermiyor. O yüzden altta kalacak ip. Bu şekilde sıra sonuna kadar birleştirmemi yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Şöyle sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelip dönüyorum hemen. Sıra sonuna kadar geldim. Bitirdim. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Şu şekilde sıkıştırıyorum. Daha sonra iplerimi saklayacağım. Şöyle biraz uzaklaştırarak göstermek istedim. 2, 4, 6 tane motifimi de birleştirmiş oldum. Şimdi evet, tam şu köşeden başlıyorum. İpimi sabitledim. 1, 2 zincir çektim. Tığın başında oluyorum ve önümdeki tüm gelen trabzanlara tek tek batarak tekli trabzan yapıyorum bu şekilde. Tüm motiflerin etrafını bu şekilde devam edeceğim. Tek tek hiçbir trabzanı atlamıyorum.
Bu şekilde devam ediyorum. Daha düzgün bir görüntü elde etmek için. Evet. Bakın bir buraya battım. Şu arayı da göstermek istedim. Tam şu birleştirme noktasına da batıyorum. Oraya biraz zor batılıyor ama önemli değil. Bir tane oraya yaptım. Bakın başını doladım. Bir tane şu köşe boşluğuna battım. Daha sonra tüm trabzan tepelerine batarak devam ediyorum. Evet arkadaşlar, şöyle göstermek istiyorum. Tam şu köşeye kadar geldim. Burayı da hemen göstermek istiyorum. Boşluğa 4 tane tekli trabzan yapacağım. 2 3 ve 4. Eğer çok kasarsa 5 de yaparsınız. Daha sonra yine tek tek trabzanlara batarak bu şekilde devam ediyorum. Bu şekilde daha düzgün bir görüntü vermiş oluyoruz. Evet, diğer köşeyi de göstermek istiyorum. Evet, yine köşeye geldim. Yine buraya 4 veya 5 tane tekli trabzan, 2 3 4. Daha sonra yine tek tek trabzanların tepelerine batarak devam ediyoruz. Şöyle şuralara da bir kavis vermiş olduk. Diğer tarafı da aynı şekilde şuraya kadar gelene kadar örüp dönüyorum. Evet arkadaşlar, diğer tarafa tekrar geldim. Bakın köşedeyim. Buraya bir tane tekli trabzan, ikinci tekli trabzanı yapıyorum ve hemen diğer ucu alıyorum. Bakın burada yine birinci değil, ikinci, şöyle bakmak istiyorum. 1 2, evet, şurada ikinci trabzana batıyorum ve arasından geçiriyorum. Aynı yere bir tekli trabzan daha, hemen karşısındaki trabzana battım. İlmeği içinden geçirdim. Daha sonra bir tekli trabzan yapıyorum ve bu bölümü şu şekilde birleştirmiş oldum. Daha sonra birleştirmem bitti. Şuraya düğme takmayı düşünüyorum. Sadece şu uç kısmı birleştirdik. Daha sonra yine tek tek trabzanlarıma batarak tekli trabzanımı yapıyorum. Evet. Bakın burada sona geldim. Yine köşemdeyim. Köşenin içine bir tane yapmıştık. 3 tane daha yapıyorum. Ve ilk yaptığım trabzanın tepesine batarak kaydırmayla kapatıyorum. Bir zincir ipimi kesiyorum. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın şurayı birleştirmiş olduk. Şuraya bir düğme takacağız dedik. Şöyle hemen önünü çevirmek istiyorum. Birazcık buhar tuttuğumuzda daha da düzgün görünecektir. Hemen ön kısmına başlamak istiyorum. Tekrar ipime bir düğme atıyorum. Ve şöyle bakın. Şu ayrım kısmından 1, 2, 2'nin arası. Şöyle tuttuğumuzda bakın tam şuradan başlıyorum. Şu şekilde tam şu çizginin tepe kısmından başlıyorum. Tutturdum ipimi. 1, 2 zincir çektim. Tığın başını doluyorum. Birinci değil, ikinciye battım. İkili trabzan. Tığın başını doladım.
Geriye döndüm. Boş bıraktığım trabzana da bir ikili trabzan yaptım. Birinci değil, ikinciye battım. İkili trabzan. Geriye döndüm. Boş bıraktığım trabzana ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde devam edeceğim. Nereye kadar hemen göstereceğim şimdi. Bakın bu sıram bu şekilde ilerleyecek. Tığın başını doladım. Birinci değil, ikinciye batıyorum. İkili trabzan. Tığın başını doluyorum. Bakın boş bıraktığıma geri döndüm. Tekrar ikili trabzan yaptım. Bunu nereye kadar yapıyorum? Şöyle göstermek istiyorum. Burada başladık. Burada bitiriyoruz arkadaşlar. Evet, sıra sonuma gelmek üzereyim. Yine son bir tanem kaldı. Onu da aynı şekilde örüyorum. Şöyle göstermek istedim. Bakın bu şekilde. Daha sonra hemen dibine battım. Bir ikili trabzan yaptım. İkili trabzanla başlamıştık. İkili trabzanla bitirdim. Hatta bir sonrakine mi batırsak? Şöyle şuna batıralım ki iki taraf şöyle aynı görünsün, değil mi? Evet. Bir, iki zincir çektim. Modelimi çevirdim. Tığın başını doluyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciye batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Burada daraltma işlemini yapıyorum. Bir tane atladım. Sıra sonuna kadar hiçbir trabzan atlamadan devam ediyorum. Evet, sıra sonunda şöyle bakın, şu trabzana da batıyorum. İkili trabzanımı yaptım ama şu zincire batmıyorum. Bir, iki zincir çektim. Modelimi çevirdim. Şöyle bakın, şöyle bir kavis vermiş olduk. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Birinci değil, ikinciye battım. İkili trabzan. Geri döndüm. Bu şekilde. Birinci değil, ikinciye battım. İkili trabzan. Daha sonra geri döndüm. Yine sıra sonuna kadar aynı işlemi yapalım. Evet arkadaşlar, şöyle göstermek istiyorum. Sıranın sonuna geldim. Buradaki en son zincirin tepesine batarak ikili trabzan yaparak bu sıramı da bitirmiş oldum. 2 zincir çekiyorum. Modelimi çeviriyorum. Ve yine bakın bir tane atlayıp ikinciye batarak sıra sonuna kadar ikili trabzan yapıyorum. Evet. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, bakın burada 2 tane trabzanım kaldı. Hemen buradakine batıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Ve sonuncu zincire batmıyorum. Bu şekilde bu sıramı bitirmiş oldum. Şöyle ön tarafını bitirmiş olduk. Şimdi ipimi hiç koparmıyorum. Burada bir zincir çekiyorum. Ve şöyle şu aralara batarak sık iğne yapıyorum. Şöyle sadece ara boşluklara batıyorum. 2'şer tane sık iğne yapıyorum. Şöyle bir bakacağım. Eğer kötü görünürse aslında aralara da yapalım. Biz doğaçlama yaptığımız için hep böyle bakarak yapıyoruz. Evet, aralara da yapalım. Şöyle 2 tane şu boşluğa, bir tane şu zincir bölümüne bakın. 2 tane boşluğa. Şöyle etrafını sık iğne ile çerçeve haline getireceğiz. Bakın son boşluğuma geldim. 2 tane şöyle devam edeceğiz sık iğnelerle. Düzgün bir görüntü sağlamak amaçlı bu şekilde devam ediyorum. Şuraya gelene kadar devam edelim. Evet. Gördüğünüz gibi şöyle geldim. Tam şu birleşme noktasına geldik.
tekrar burada sık iğnelerimi yapıyorum. Tam şu orta kısımda şurayı dönmek amaçlı 2 tane yapacağım. Aynı yere 2 tane sık iğne yaptım. Şurası düğme olacağı için buraya sık iğne yapmıyorum. Burada kaydırma yapacağım. Kaydırmayla aşağı iniyorum. Evet. Hemen bakın burada şöyle şu ortaya da battım, kaydırmamı yaptım, diğer tarafa geçtim. Bu şekilde yukarı doğru çıkıyorum. Buralarda kafanız karışmaması için kesmiyorum arkadaşlar. Uzarsa da yapacak bir şey yok. Bu şekilde. Tam şöyle bakın, bu ortaya geldiğimizde bakın burası tam orta, aynı yere 2 tane batırıyorum ki şöyle, pardon, şöyle ortaya geldiğimde bakın tam ortadayım, sık iğne yapıyorum 2 tane köşede. Daha sonra diğer tarafa gelene kadar, şuraya gelene kadar yine sık iğne. Şu yanda ne yaptıysak burada da aynı şekilde yapıyoruz ve sona kadar devam ediyoruz. Çok fazla da uzatmayalım bence. Bakın arkası da şu şekilde oldu. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sıramın sonuna geldim. Tüm etrafını sık iğne ile çevrelemiş olduk. İlk sık iğne tepesine battım. Kaydırmayla kapattım. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Şöyle hemen, çok güzel olmadı mı? Çok güzel oldu, bakar mısınız? Şöyle ön tarafını bitirmiş olduk. Şimdi etek uçlarına tüllerimizi takacağımız için hemen etek uçlarına şöyle öncelikle bir sıra sık iğne gitmek istiyorum. Daha düzgün görünebilmesi için. Şöyle hemen şuradan başlamak istiyorum. Evet. Şöyle tek tek batırarak sıra sonuna kadar tüm trabzanların tepelerine batarak sık iğnemi yapmaya devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldim. 2 tane sık iğnem kaldı. Şöyle arada artık iplerimi tekrar yürütüyorum. Sonuncusuna battım. Ve ilk yaptığım sık iğnenin tepe noktasına batıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Altı gayet düzgün oldu. Şimdi burada şöyle minik minik kutucuklar yapmak istiyorum ki tüllerimizi rahat bir şekilde takabilelim. Şimdi burada 1, 2, şöyle 2 tane yeter mi diye bir bakalım önce. Bir tane atladım. İkinciye battım. Sık iğne ile sabitlesek şöyle 3 yapalım bence. Şöyle 3 zincir, tekrar bir tane atladım. Sık iğne 1, 2, 3, bir tane atlıyorum. Çok ince de yapmayacağım tülleri çünkü rahat bir şekilde geçsin istiyorum. Evet, bence bu iyidir. 1, 2, 3, sadece bir tane sık iğne atlıyorum. İkinciye batıp sık iğne ile tutturuyorum. Bakın şöyle minik minik kutucuklarım olmuş oldu. 1, 2, 3. Siz yine elinize göre ayarlarsınız. 2 zincir de çekebilirsiniz. Şu aralardan da bazıları yapıyor. Gördüm Pinterest'te ama ben şöyle kutucuklar yapmak istedim. İkinciye battım.
1, 2, 3. Bu şekilde arkadaşlar devam ediyoruz sıra sonuna kadar. Evet arkadaşlar, tekrar sıramın sonuna geldim. Şöyle göstermek istiyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Ve şurada sık iğne ile başlamıştık. İlk sık iğneye battım. Kaydırmayla kapattım. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Şöyle hemen şu güzelliği size göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Çok güzel oldu. Bu şekilde bile hemen bir askı takıp şu şekilde minik şortların üzerine yazın giydirebileceğiniz çok hoş bir bluz oldu bence. Bu şekilde bile rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, ben hemen şu çirkin görünen ip fazlalıklarını temizliyorum ve şöyle karşıdan sıcak buharımı sadece karşıdan tutup elimle düzeltip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, hemen tüllerimi göstermek istiyorum. Ben şöyle minik minik parçalar halinde tüllerimi kestim. Kameranın önünde tam manasıyla rahat bir şekilde kesemediğim için kamera arkasında kestim. Hemen tüllerimin ebatlarını vermek istiyorum şöyle. Ne kadar ebatta kestim. Şöyle enine bakıyoruz hemen. Eni 10 santim. Şöyle boyuna bakıyorum hemen. Boyu da arkadaşlar az önce ölçmüştüm zaten, yine de karşınızda ölçmek istedim. 52 santim boyu, eni ise 10 santim şeklinde kestim. Ve hemen takılışını şöyle göstermek istiyorum. Şimdi tersini çevirelim. Tersinden takacağım. Tersini çevirdim. Şu tülümü şöyle ikiye katlıyorum. Aynı püskül taktığımız gibi arkadaşlar, şallara püskül takıyoruz ya, aynı şekilde tülümüzü de takacağız. Bakın şuraya yaptığımız yuvaların içinden tülü geçiriyorum. Şu şekilde. Şu ayarlamayı da yapıyorum. Bakın eşitliyorum. Daha sonra şöyle içinden geçiriyorum ve iyice sıkıştırıyorum. Bakın bu şekilde. Bir tane daha yapalım. Aynı şekilde tülümü şu şekilde ikiye katladım. Şöyle aynı boyda olduğuna emin olmak istiyorum. Ve hemen yanındaki kutucuktan şu şekilde getiriyorum. Tek tek bütün kutucuklara bu tüllerimizi geçireceğiz. Aynı gösterdiğim yöntemle düzgün bir şekilde getirelim. Evet. Şöyle bakın. Bu şekilde tek tek önden duruşunu da göstermek istiyorum. Şöyle elimizle düzeltelim. Önden duruşu da bu şekilde olacak. Evet arkadaşlar, ben bu şekilde tek tek tüllerimi yuvalara geçirip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben tüllerimi taktım. Hemen düzünü çevirdim. Şöyle göstermek istiyorum. Ben biraz fazla taktım zannedersem. Ama benim çok hoşuma gitti. Sizler daha seyrek takabilirsiniz. Ben şöyle iyice kabarık olsun istedim. Ve şöyle askılar yaptım. 3 tanesini yaptım. 2 arkaya, bir öne. Şuradakini de beraber çalışacağız. En önemlisi arkadaşlar, biz ilik açmayı unuttuk. Ben de hemen şöyle zincirli bir ilik yaptım. Onu da zaten hepimiz bildiğimiz için böyle videoyu da uzatmamak amaçlı göstermedim. Hemen iliğimi yaptım, düğmemi de diktim ve taktım bu şekilde. Hemen çok fazla lafı uzatmadan, bakar mısınız? Çok güzel. Evet, hemen askımızın 4. askımızı da yapalım. Şöyle
ipime bir düğüm attım ve şöyle ilk trabzana batıyorum. Kapattım. Toplamda ben 55 tane zincir çektim ama sizler 60 tane çekin. Sanki birazcık daha uzun olsa iyi olurmuş. Ben şimdi 55 tane zincirimi çekip dönüyorum. 55 tane zincirimi çektim. Hemen geriye dönüyorum. Önümdeki ilk zincire batıp sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar tüm zincirlere tek tek batarak sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuma gelmek üzereyim. Şöyle. Son zincirime de batıyorum. Ve daha sonra bakın hemen önümdeki sık iğneye battım. Kaydırmayla kapattım. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Evet. Daha ince bir tığ alıyorum. Ve hemen şöyle ben üstün körü saklayacağım. Sizler daha ayrıntılı bir şekilde saklarsınız. Ben örmeden önce bu elbisenin bu kadar güzel olacağını hiç düşünmemiştim. Her zaman dediğim gibi böyle doğaçlama aklıma bir fikir geliyor. Diyorum ki şunu şöyle yapsak, böyle yapsak nasıl olur diye. Yine doğaçlama çok güzel bir elbise oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Ben gerçekten çok beğendim. Yakınımda öyle kız çocuğu olan da yok. Hediye vermek için herhalde bir çekilişle veririm diye düşünüyorum sizlere. Çünkü benim zaten kızım yok. Ancak olursa torunum olur. Onda daha çok var. O yüzden bir çekilişle sizlere verebilirim. Çok güzel oldu. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Hemen şöyle şunu niye bu şekilde yaptınız derseniz omuz ayarını tutturamayız arkadaşlar. Yani çocuk olmadan o omuz ayarı biraz tutturmak problem açıkçası. O yüzden en mantıklısı şöyle çocuğa giydiririz. Bunu da güzel şöyle bağlarız. Şahane bir şey gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, gerçekten çok keyifle ördüğüm, keyifle hazırladığım bir model oldu. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bugünlük de bir videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.